Herkese merhaba. Bu videomda gördüğünüz gibi mutfak sepeti yapacağız. Ben işte fındıktır, cevizdir onları koymak için yaptım. Ama tabii ki siz farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Bunların içerisine böyle sarmaşık asanlar, işte böyle yüksekten aşağı sarkıtanlar ya da ne bileyim şeker, işte böyle çikolata tarzı şeyler de koyanlar oluyor tabii. Tercih sizin. Ben bunun ismini çok amaçlı sepet dedim. Şimdi tabandan başlayacağız. Şu orta kısımdan örmeye başlayacağız. Sonra şu duvarları çıkacağız. Şuradan sık iğne geçeceğiz ve son olarak askıyı yapacağız. Çok basit. Bir günde bile çok rahat yapılabilir. Şimdi malzemelerimiz 4,5 milimetre tığ vardı elimde. Bir de rafya ipim var. Rafya ipim İthal Rafya, markası yok. Ben bunu biraz önce ıslatmıştım. Zaten Instagram hesabımda da ben size anlatmıştım rafya ipimi neden ıslattığımı. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Biraz daha küçük yapalım, hatta israf olmasın. İpimizi çektik. Tuttuk. Bir zincir çektik. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız içerisine. Bu 1, 2, 3, arada da şöyle sıkıştıralım. 4, 5, 6, 7, 8. İpimizi sıkalım iyice. Burada biraz dikkatli olalım tabii, çünkü kopabilir. Bayağı sıkıştırdım. Yavaş yavaş. Şimdi halkamızı bitirmemiz gerekiyor. Şu en baştaki ilmeğin içinden, altından geçiriyoruz. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk sıramız bitti. Zincir çektik. Şimdi arttırma yapmamız gerekiyor. Bu örgünün büyümesi gerekiyor. O yüzden her ilmeğe, yani şunlar bizim ilmeklerimiz. Şunlar. Hepsini ikişer tane batacağız ama ilk önce şuradan başlayalım. Çünkü burada bir tane yaptık sayıyoruz. Bir zincir atmıştık. Yanına hemen ikincisini de yapalım. Dibine. 2. Yandaki boşluğumuz burası. Buraya da 2 tane yapacağız. Bu 1. Bu 2. Yana burası. Tabi arada gevşemeler oluyor. Sıkmamız lazım şu orta kısmı. Gerçi biraz bu kadar boşluktan bir şey olmaz da. Görüntü estetik olsun maksat. Geldik buraya. 2-2 böyle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi şurayı doldurmuyoruz. Çünkü bakın zincir buradan çıkıyor zaten. O yüzden şu son alanı doldurmuyoruz. Orası boş kalacak. İlmek kaydırma yapacağız. Şu zincirin üstü burası. Bunun altından geçiriyoruz ipimizi. Tığımızı. İpimizi çekip ilmek kaydırma yapıyoruz.
İkinci sıramız da bitti. Bir üst sıraya çıkarken ne yapıyorduk? Bir zincir. Şimdi bir çift bir tek yapacağız. Şimdi az önce çiftle başlamıştık. Bu sefer tekle başlayalım. Yani bu başlangıçta bir sıra çift yaptıysak bir sıra tek yapalım. Çünkü arttırmalar aynı yerlere denk gelince halkadan ziyade altıgene dönüşüyor örgümüz bir yerden sonra. O yüzden bu sefer tek başlayalım. Yani şuraya batmayacağım. Yanındakiyle başlayacağım. Şimdi burası tekti. Şimdi çift yapıyorum. Bir tek bir çift yapacağız çünkü bu sırada. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıranın sonuna geldik. Şimdi ipin çıktığı şu noktaya batmıyorduk. Çiftle bittik. İpimizi geçiriyoruz karşı taraftan ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir atıyoruz. Şimdi ne yaptık? İlk sıramızda sihirli halka yaptık. 8 tane sık iğne ile doldurduk. İkinci sıramızda her sıraya çift batarak doldurduk. Üçüncü sıramızda bir çift bir tek yaptık. Üçüncü sırada tekle başlamıştık. Şimdi çiftle başlayacağız. Bir çift iki tek. Sonra bir çift üç tek. Sonra bir çift dört tek diye arttırarak devam edeceğiz. Benim sepetim şu boyda istiyorsanız eğer bir çift dört tek de bitti. Daha küçük istiyorsanız bir çift üç tek de bitirebilirsiniz. Tabii bu ağırlığı çok da ağır olmadı. Çok hafif bu arada. Ağırlığınızı asacağınız yere göre de değişir. Çok daha büyük bir sepeti kaldırabilecek bir askınız varsa sepeti gitgide büyütebilirsiniz. Şimdi bir sonraki sıramızdayız. Bir zincir çektik. Çiftle başlayalım demiştik. Bir çift, iki tek yapacağız bu sırada. Bir, ikinci tekimiz. Bir çift, bir, iki tek. Çift. Böyle devam edeceğim. Bundan sonraki işlemler aynı. Dediğim gibi istediğiniz boyuta ulaşana kadar genişletin. Sonra duvar çıkmayı göstereceğim. Evet, tabanımız bitti. 4 zincir çekiyoruz. Şimdi duvara başlayacağız. 1, 2, 3, 4. İkili trabzan yapacağız artık. Başını doluyoruz. Şimdi şu çıktığımız yeri saymayalım. Bir boşluk ikincisine batıyoruz. Ama alttan değil, ortadan batıyoruz. 2 seferde kesiyoruz. Bu bir. Bu da 2. Yani ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi aralarda bir zincir çekiyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkincisinin ortasından batıyoruz. 2 seferde kesiyoruz. 1, 2. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir zincir çek. Başını dola. Bir tane boşluk bırak. İkincisinin ortasından bat. 2 seferde kes. 1, 2. Bir zincir. Başını dola. İkinci bir tane atla. İkincinin ortasından
ikili trabzan yap. Şimdi burada elinizi çok sıkı tutmayın. Çok gerilir. Çok bol da bırakmayın. İşte bu şekilde yukarı doğru tırmanacağız. Sıra sonuna kadar aynı şeyleri yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi birleştirme yapmamız gerekiyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şuradaki 3. zincirin içine batarak ipimizi içeriden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Birinci sıra hazır. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İşlem aynı. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Şu en üstteki, bakın şu zincirin en üstüne batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bir zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Zincirin şu sıranın, çubuğun en üstüne batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Böyle gidiyor. Bundan sonraki bütün işlemler aynı. Kaç sıra yapacağız bakalım. 1 2 3 1 2 3 4 5 sıra. Son sırada sık iğne geçeceğiz. Ben bu 5 sırayı tamamlayıp geliyorum. Bundan sonrası çünkü hep aynı. Siz de zaten fark edeceksiniz ki bu kısım çok hızlı bir şekilde bitecek. Evet, 5 sırayı bitirdim. Şimdi sık iğne yapacağız şu kenarlara. Bir zincir çekiyoruz. Şu boşluklara bir tane sık iğne. İpim ıslak bu arada, o yüzden koyu renkli gözüküyor. Şu çubuklara bir tane. Bir tane boşluğa. Bir tane çubuğa denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar böyle ilerleyeceğiz. Bu şekilde gözükecek. Son bir boşluğumuz kaldı. Şimdi burayı dolduruyoruz. Sonra da şu tarafla başladığımız yerle ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çekeceğiz ve döneceğiz şöyle. Hemen yanından bir ilmek daha çıkartıyoruz. Şimdi elimizde 2 ilmek var. Bunu bir öncesini bir sonrasını örerek uzatacağız. Önce birincisini örüyoruz. Sonra ikincisini. Bu şekilde. Tabii ipim şu an biraz fazla ıslak. Birincisini örüyoruz, çıkarıyoruz tığımızı, ikincisini örüyoruz. Sonra tekrar birincisini örüyoruz. Bu şekilde uzuyor. Tekrar göstereyim. Birinciyi ördük. İkinciyi örüyoruz. Birincisine takıyoruz. Birinciyi ördük. Tuttuk. İkinciyi ördük. Böyle uzuyor. Evet, şimdi 15 santim oldu ipimiz. İçeriden örüyorduk. Şimdi dışarı çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi 5 tane boşluk sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5.'nin sol tarafındaki çubuğun üst kısmına denk gelecek şekilde bunu buraya böyle monteleyeceğiz. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in solundaki çubuğun üstü. Bu şekilde. Şimdi
Bunu iç kısımdan da yapabilirsiniz. Dış kısımdan da çok önemli değil. İpimizi tekrar göstereyim. İçeri çekiyoruz dışarıdan içeriye. Sonra bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz burada. Ondan sonra da ipimizi kesip sıkıştıracağız. Biraz uzun keselim, düğüm atacağız çünkü. Çekelim ipimizi. Burası çok önemli değil. Yani iğneyle de dikebilirsiniz. Çok problem değil. Yani buraya sıkıntı yapmayın kendinize. Sonra ipimizi içeri alalım. İpimizi biraz böyle içeride dolaştırıp düğüm atalım. Böylece sağlam olsun. Tabii ipi çok ıslattığım için biraz parçalanmalar oldu. Nemlendirme olayını biraz abarttım. Gördüğünüz gibi koptu. Bu şekilde. Evet, sepetimiz hazır. Şimdi eğer yaptığım işleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Ayrıca beni izleyerek yaptığınız ürünleri Instagram'da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.